Hepimizin yemek yiyeceğimiz zaman kullandığı aletler bellidir. Bunlar çatal, kaşık veya bıçak olabilir. Ama bizim her öğünde kullandığımız ve üzerine kafa yormadığımız bu aletler bazı ülkelerde pek de popüler değil. Ama bu ülkelerde de İngilizce'de chopsticks denilen, Çin'in çok eski tarihlerinde zu denilmiş, şu anda kuazi adı verilen, Kore'de de jeotgarak olarak adlandırılan, Türkçe'de ise yemek çubuğu denilen aletler kullanılıyor. Gelin şimdi bu çubukların ilginç ve şaşırtıcı dünyasında bir yolculuğa çıkalım. Başlangıçta insanlar yemek için sadece parmaklarını kullanıyorlardı. Sonra yaptıkları bıçakları kullanmaya başladılar. Yaklaşık 5000 yıl önce dünyada hala parmak ve bıçak kullanılıyordu. Ancak Çinliler yemek çubuklarını kullanmaya başladılar. Bugün birçok insan bıçak, kaşık ve çatal kombinasyonuyla yiyor. Ancak çubuklar önemli ve popüler. Peki nasıl ortaya çıktı bu çubuklar? Kesin bir bilgi elimizde mevcut değil ama nasıl ortaya çıktığına dair öne sürülen fikirler var. Kimse Çinlilerin yemek çubuklarını ne zaman kullanmaya başladığını tam olarak bilmiyor. Bir Çin efsanesine göre çubuklar iki fakir çiftçinin köylerinden atılmasıyla kullanılmaya başlandı. Çiftçiler köyden köye gittiler ama hiçbir yerde hoş karşılanmadılar. İki adam yorgun ve aç düştü. Bu yüzden ufak bir köydeki bir depodan bir parça et çaldılar. Sonrasında köyden kaçtılar ve ormanın içine koştular. Çabucak etlerini pişirmek için bir ateş yaktılar. Pişen etin kokusu iki adamın daha fazla bekleyemeyeceği kadar iyiydi. Kullanmak için orman zemininden birkaç ağaç parçası aldılar ve et parçalarını ateşten alıp onları ağızlarına atıverdiler. Ve böylece çubukların popülaritesi başlamış oldu. Diğer insanlar da aynısını yaptı ve kısa sürede Çin'in dört bir yanındaki insanlar yemek çubukları ile yemeye başladılar. Çinlilerin neden yemek çubuklarını kullanmaya başladığı hakkında başka fikirler de var tabii ki. Bazı insanlar filozof Konfüçyüs'ün Çinlilerin çoğu şey hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini etkilediğine inanıyorlar. Buna nasıl yiyecekleri de dahil. Konfüçyüs bir vejeteryandı. Masada bıçak bulunmasının yanlış olduğunu söylüyordu. Çünkü bıçaklar öldürmek için kullanılıyordu. Bir diğer fikir ise yemek pişirmek için Çin'de yeterli yakıtın bulunmamasıydı. Ama Çinliler çözümü buldu. Onlar yiyecekleri pişirmeden önce küçük parçalar halinde kesiyorlardı. Böylece mümkün olduğunca çabuk pişirilebiliyor ve çok az yakıt harcanıyordu. Küçük yiyecek parçaları yemek çubukları için de çok uygundu. Başka bir görüşe göre de M.Ö. 2500'lü yıllarda kıtlık ve savaşlar yaşanmış, ülkenin ekonomisi çöküntüye uğramıştı. Fetihlere çıkılabilmesi için yeterli savaş aleti yapılabilecek metal olmadığı için Çin halkına imparator tarafından bir çağrıda bulunulmuştu. Çağrıya uyan halk elinde silah ve diğer savaş aletleri haline getirilebilecek ne kadar metal eşya varsa imparatorluğa teslim etmiş, bu metaller eritilerek savaş aletleri haline getirilmişti. Halkın elinde metal kalmadığı içindir ki bambu ağaçları ve tahtaları kullanarak ihtiyaç duydukları araç gereçleri ve yemek çubuklarını yapmak zorunda kalmışlardı. Halk uzun süre bu yaşam şeklini sürdürdüğünden dolayı çubukları kullanmaya alışmış ve nesilden nesile aktarılarak kültürlerini günümüze de taşımışlardır. Hangisinin önce ortaya çıktığı belli değil. Yemek çubukları mı yoksa benzersiz Çin yemek tarzı mı? Ama yemek çubuklarının Çin yemek kültürünün gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğu kesin. Biraz da yemek çubuklarının farklı kültürlerdeki gelişiminden bahsedelim. Yemek çubukları Çin'den Vietnam ve Kore'ye yayıldı ve sonunda 500 yılında Japonya'ya ulaştı. Günümüzde ise Tayvan, Moğolistan, Endonezya, Filipinler ve daha birçok ülkede kullanılıyor. 3000 yıldan fazla bir süredir farklı kültürler arasında yemek çubuklarının çeşitli varyasyonları gelişti. Çin yemek çubukları 9 ila 10 inç uzunluğunda, yani yaklaşık olarak 23-25 cm aralığında değişen uzunluklarda ve uçları yuvarlak veya kare. Vietnamlılar Çin yemek çubuklarını değiştirmediler ama Koreliler yemek çubuklarını biraz daha inceltip kendi yemek çubuklarını yaptılar ve sonrasında onları metalden yapmaya başladılar. Kore bugün metal çubukları kullanan tek ülkedir.
Japonlar kendi yemek çubuklarını yuvarlak ve sivri uçlu hale getirdi. Ayrıca kadınlar 7 inç uzunluğunda ve erkekler için 8 inç uzunluğunda olan çubuklar kullanıyorlar. Bu da yaklaşık olarak Çinlilerin çubuklarından 5 santimetre daha kısa demek oluyor. Yemek çubuklarının yapıldığı malzemelere bakacak olursak aslında yemek çubuklarını yapmak için her türlü malzeme kullanılabiliyor. Ancak büyük çoğunluğu bambudan yapılıyor. Bambu ucuz, ısıya dayanıklı, tadı veya kokusu olmamasından dolayı tercih sebebi. Zenginlerin yeşim taşından, fil dişinden, gümüşten ve hatta altından yapılmış yemek çubukları var. İnsanların bazıları bu materyaller hakkında güçlü hislere sahipti. Aslında insanlar bir zamanlar gümüş çubukların eğer herhangi bir zehre temas ederse siyaha döneceğine inanıyorlardı. Hatta zehirlenmekten korkan bir imparator yemeklerini yemeden önce hizmetçilerini gümüş çubuklarla test ettirirdi. Ancak kendisi yemeklerini yerken gümüş yemek çubuklarını kullanmazdı. O metalin ağzının içinde hoş olmayan bir tat bıraktığını düşünüyordu. Bugün biliyoruz ki gümüş zehre herhangi bir tepki vermiyor. Ancak çürük yumurta, soğan veya sarımsak kullanılırsa kimyasallar gümüş çubukların rengini değiştirebilir. Bundan yaklaşık 400 yıl önce yemek çubuklarına lakyer koyulmaya başlandı. Bu da bir çeşit parlak boya verniği. Özel hediyeler olarak verilebilen yemek çubukları da vardır. Sadece güzel değil, aynı zamanda dayanıklı da oldukları için Japonya'daki Wajima Nuri bölgesi 75 ila 120 ayrı lake tabakası ile çubuk yapmakla ünlüdür. Bu çubuklar metalden daha dayanıklı ve bir çifti $125 kadar olabilir. İlginçtir ki chopsticks'lerin esas memleketi yani ilk ortaya çıktığı yer Çin olarak kabul edilse de farklı malzemelerden yapılmış binlerce çubuğun sergilendiği ilk chopsticks müzesi Almanya'da açılmıştır. Bugün Çin'in en büyük, dünyanın ise 8. büyük kenti durumunda olan Şangay bir Kuazi müzesine sahiptir. Bu müzede de 2000 çifti geçkin çubuk sergilenmekte, çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. 1878'de Japonlar ayrıca ilk tek kullanımlık ahşap yemek çubuğunu yaptılar. Tek kullanımlık yemek çubuğu Tadao Shimimato adında bir Japon öğretmenin öğle yemeğini hazırlayıp yanına okula getirmesiyle ama yemek çubuklarını orada bırakmasıyla ortaya çıktı. Neyse ki okulu Japonya'nın ağaçlarıyla ünlü bir bölgesindeydi. O sorununu yetkililerden birine anlattı. Adam ona Tadao'nun bir çift çubuk yaptığı ahşaptan bir parça verdi. Bir Japon ya da Çin restoranında yemek yiyen herkes bu çubukların neye benzediğini bilir. İnsanlar yemek çubuklarını o kadar çok sevdiler ki çok geçmeden yerel bölge waribashi adı verilen çok sayıda tek kullanımlık çubuklardan üretmeye başladı. Tadao'nun waribashi'den para kazanıp kazanmadığını bilmiyoruz ama kesinlikle onun adı hatırlanıyor. Her yıl tek kullanımlık çubuk üreticilerinden temsilciler Tadao'nun memleketine gidip Waribashi'nin babası onuruna bir seremoni düzenliyorlar. Tek kullanımlık çubukların yaklaşık yarısı Japonya'da üretiliyor. Geri kalanı ise Çin, Endonezya, Kore ve Filipinler'den geliyor. Japonya yılda 24 milyar çift tek kullanımlık yemek çubuğu kullanıyor ve bu çok fazla ağaç demek. Bu sayı 10.000'den fazla ev inşa etmek için yeterli. Japonya şimdi çevresel nedenlerden dolayı bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bugün sayıları giderek artan Japon çevreye yardım etmeye çalışıyor. Kendi kişisel çubuklarını gittikleri restoranlara yanlarında götürüyorlar ve tek kullanımlık çubukları tercih etmiyorlar. Belki bizim ülkemizde çubuklar bu kadar popüler değil. Ancak biz de üstümüze düşen duyarlılığı sergileyip çevremize karşı üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.